Selamlar herkese. Bugün sizinle Platypus likit madenciliği hakkında konuşacağız. Platypus, Avalanche mainnet üzerine kurulmuş, stable swap odaklı, merkeziyetsiz borsa. Platypus'un kuruluş amacı DeFi ekosistemindeki sorunları çözmek. Takımın mottosu ise DeFi'yi değiştirmek. Yani Platypus'u ileride çok farklı projelerde göreceğiz. Bu videonun içeriği Platypus 101 seviyesinde olacak. Neden inovatif bir proje olduğundan, likit madenciliğin detaylarından, stake işlemi nasıl yapılacağı ve en iyi getiri nasıl kazanacağınızdan bahsedeceğim. Eğer tüm video izleyecek zamanınız yoksa ve sadece spesifik bir konuyu merak ettiğiniz için videoya geldiyseniz ekranda gördüğünüz dakikalara gidebilirsiniz. Avalanche ekosisteminde bilinen birçok stable swap projesi mevcut. Bunların küçük bir kısmı kendi teknoloji altyapısını geliştirirken diğerleri bu projelerin altyapısını kullanıyor. Yani bir çeşit çatal görevi görüyorlar. Bu aktif stable swap projeleri de eski teknoloji olduğundan birçok dezavantaja sahipler. Bu yüzden Avalanche ekosistemin ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. İşte tam burada Platypus bu sorunları çözmek için devreye giriyor. Gelin hep beraber Platypus'un diğer stable swaplardan farklarına bakalım. İlk olarak havuz dizaynı. Platypus rakiplerinin aksine açık havuz kullanıyor. Bu sayede istediği varlığı istediği zaman kolayca ekleyip çıkarabiliyor. Örneğin geçenlerde meme varlığının problemlerden dolayı yatırımcılarını korumak için havuzlarından çıkardılar. Ardından da USDC eklediler. İleride çok farklı çeşitli varlıkları da ekleyecekler. Rakibi olan Curve ise kapalı havuz kullandığı için havuzlara ekleme yapamıyor. Bunun yerine yeni varlıklar için yeni havuzlar açıyor. Mevcut sahip olduğu varlığı yeni açılan havuzlara paylaştığı için de likite parçalanmış oluyor. Bu da sizin swap yaparken %1, %3 gibi sapma paylarından dolayı büyük oranlarda zarar etmenize sebep oluyor. Platypus'ta ise bu sapma olayı sadece 10.000'de 1. Bunun yanında kendilerine özgü olan asset liability sistemleri var. Bu sistem sayesinde impairment loss'tan korunmanızı sağlıyorlar. Ayrıca Mart ayında da interest rate modelde yeni bir özellik getirecekler. Bu yeni özellik likit havuzlarının dengelenmesine yardımcı olacak. Diğer projelere nazaran Platypus çok büyük bir ekibe sahip ve durmadan yeni fikirler, yeni özellikler geliştirerek daha iyi olmaya çalışıyorlar. Platypus nedir ne değildir öğrendiğimize göre likit madenciliğine giriş yapabiliriz. Platypus, PTP isimli bir token'e sahip ve likit madenciliği yaparak PTP kazanmanıza olanak sağlıyorlar. PTP'nin toplam arzı 300 milyon ve bunun %40'ı likit madencilerine ödül olarak ayrılmış durumda. Her ay 3 milyon PTP madencilere havuzdaki ağırlıklarına göre paylaştırılıyor. Platypus'un toplam 3 tane havuzu var. Bunlar temel havuz, destek havuzu ve AVAX PTP havuzu. Buradaki AVAX PTP havuzu borsada likite sağlamak için olduğundan bizi pek ilgilendirmiyor. Temel havuz. İlk olarak Platypus'u madencilik yapmak için stablecoin stake etmek zorundasınız. Ve stablecoin stake ettiğiniz zaman ödül alacağınız havuz temel havuz. Günlük üretilen PTP miktarının %30'u bu havuzda üretiliyor. Ve burada stake ettiğimiz stable miktarının havuzdaki toplam miktar oranına göre PTP kazanıyoruz. İkinci havuzumuz destek havuzu. Evet, stablecoin stake ettiniz ve PTP kazanıyorsunuz. Peki bu kazandığınız PTP miktarını 30, 40, belki 50 katını çıkarmak ister misiniz? Günlük üretilen PTP miktarının %50'si bu havuzda üretiliyor. Ve bu havuzdan faydalanmak için de PTP stake etmemiz gerekiyor. Bu havuz sayesinde Platypus insanların madencilik gelirlerini artırmak için daha fazla PTP almalarını teşvik ediyor. Demin de söylediğim gibi Platypus'ta madencilik yapmak için stablecoin stake etmek zorundasınız. Lakin PTP stake etmek sizin tercihinize kalmış bir durum. Sahip olduğunuz PTP'leri Platypus'a stakelediğiniz zaman karşılığında her saat başına VTP kazanacaksınız. Peki nedir bu VTP? VTP, Platypus'un Curve'den esinlenerek geliştiği bir konsept. VTP sayesinde temel havuzda elde ettiğimiz APR oranlarını çok fazla arttırabiliyoruz. VTP'yi bir tür oyunlardaki XP kartı veya destek boosting çarpanı olarak düşünebilirsiniz. Her stakelediğimiz PTP için saat başına 0.014 VTP kazanırsınız. Tabii ki güzel olan hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmediği gibi VTP'ler de sonsuza kadar artmıyor. Bir PTP maksimum 100 VTP üretebiliyor. Yani stake'den yaklaşık 297 gün sonra maksimum VTP miktarınıza ulaşmış olacaksınız. Ama yeni PTP stake ederek maksimum VTP miktarınızı her zaman arttırabilirsiniz. Ayrıca stake'ten bir PTP bile çıkarsanız kazandığınız tüm VTP'leri kaybedersiniz. İsterseniz 300 gün, isterseniz 1000 gün, isterseniz 5 sene stake'te kalmış olun. Bir PTP bile çekseniz tüm kazanmış haklarınızı kaybedeceksiniz. Platypus bununla birlikte enflasyonu önlemeyi ve insanları stake'e teşvik etmeyi hedeflemekte. İleride VTP'ye çok farklı konseptler ve kullanım alanları getirerek insanları daha fazla stake'te tutmayı sağlayacak projeler de yapacaklar. Hadi gelin şimdi Platypus likit madencilik ödüllerini örneklerle inceleyelim. Bu durum PTP yatırmadığımız, sadece stablecoin stake ettiğimiz zamanı referans göstermekte. Burada 3 tane durum var. Esas durumda 1000 dolar yatırmışız. Toplama havuzdaki miktar ise 1 milyon dolar. Bizim buradaki ağırlığımız %0.1 yapmakta. Eğer aylık kazanılan PTP'yi de temel havuz için 300 bin PTP dersek bizim burada kazancımız 300 PTP olacaktır. Durum 1'de ise yatırdığımız parayı arttırıyoruz %10 ama havuza yatıran toplam para da 1,5 katına çıkmış. Bundan dolayı da bizim havuzdaki ağırlığımız azaldığı için kazandığımız PTP miktarı
miktarı da azalmış. Durum 2'de ise yatırdığımız stable miktarı 2 katına çıkarıyoruz. Havuzda yatırılan toplam miktarı ise 1,5 katına çıkmış. 500 bin dolar daha yatırmışlar. Bizim yatırdığımız para havuzdaki yatırılan paraya kat olarak daha fazla olduğu için burada ağırlığımızı arttırmışız. Bundan dolayı da kazandığımız PTP miktarı da artmış. Şimdi PTP stake ettiğimizi ve hem temel havuz hem de destek havuzundan yararlandığımız durumu inceleyelim. Destek havuzuna PTP yatırdığımız zaman destek havuzundaki ağırlığımızı bu formülle hesaplıyoruz. Kök içerisinde yatırdığımız stablecoin miktarı çarpı mevcut sahip olduğumuz VTP miktarı bizim o havuzdaki ağırlığımızı göstermektedir. Şimdi buna birkaç tane örnekle inceleyelim. Burada 3 tane plan mevcut. Yatırımcıların hepsinin 2000 dolarlık parasının olduğunu varsayılmış. A planındaki yatırımcı 2000 dolarını sadece stablecoin olarak stake etmiş. B yatırımcısı 50 tane PTP almış ve geri kalan 1900 dolarını stable stake etmiş. C yatırımcısı parasının yarısıyla PTP almış, 500 PTP, geri kalanını da stable havuzuna stake etmiş temel havuz için. Şimdi burada base pool kazancılarımızı görüyoruz. Gördüğümüz gibi burada A yatırımcısı en fazla base pool'dan kazanan yatırımcı. Çünkü aralarında en fazla stablecoin'i o stakeledi. Ama burada mevcut toplam aylık kazancımıza baktığımızda en fazla kazanan kişi C yatırımcısı. Bunun sebebi C yatırımcısının stablecoin stakeleyip temel havuzdan yararlanmış olması. Ayrıca parasının yarısını PTP alıp PTP stake ederekten boosting havuzundan yararlanarak bundan dolayı da neredeyse A yatırımcısının 2 katı kadar fazla PTP kazanmış. Evet, şimdi Likite madenciliğin detaylarını öğrendiğimize göre nasıl madencilik yapacağımızı da öğrenebiliriz. Şimdi ilk başta app.platypus.finance sitesine giriyoruz. Ondan sonra buradan Connect Wallet diyoruz ve buradan wallet'ımızı seçiyoruz. Ondan sonra burada 3 tane kısım var. Birincisi swap, ikincisi pool, diğeri de VPTP. Swap'tan stablecoin swap yapmak için kullanıyorsunuz bu coinler arasından. Pool'da ise stablecoin'inizi stake ediyorsunuz. Stablecoin'den kastım işte USDT, USDC, DAI ve MIM. Ardından VPTP kısmında ise PTP stake ediyorsunuz. Şimdi PTP stake etmek için ilk başta buraya geliyorsunuz. Stake tuşuna basıyorsunuz. Buradan PTP miktarını seçiyorsunuz ve stake tuşuna basıyorsunuz. Her stake ettiğiniz PTP başına her saat 0.014 VPTP kazanıyorsunuz. VPTP'lerin herhangi bir değeri yok. Yani hiçbir şekilde PTP çeviremezsiniz veya herhangi bir currency'ye çeviremezsiniz. VPTP'lerin tek amacı sizin stablecoin pool'una stake ettiğiniz stablecoin'inizden kazanacağınız PTP gelirinizi arttırmak. PTP'nizi stake ettikten sonra burada VPTP üretmeye başlayacaksınız. Bunları belirli aralıklarla claim edin. Çok fazla yapmayın çünkü çok fazla fee ödersiniz ama belirli aralıklarla etmekte avantaj var. Sebebini birazdan tekrar göstereceğim. Ardından burada toplam VPTP değerinizi görüyorsunuz. Burada maksimum üretebileceğiniz VPTP değerini görüyorsunuz. Bir PTP maksimum 100 VTP üretebilir. Burada direkt PTP miktarının 100 katı var. Sonra pool'a geliyorsunuz. Şimdi buradan stablecoin stake etmek zorundayız. Burada 4 tanesinden bir tanesini seçiyoruz. Veya ben mesela 4 tane 3 tanesini stake etmişim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Mesela burada deposit diyorum. Ardından elimdeki değeri yazıyorum ne kadar etmek istediğimi ve ilk başta approve ediyorum. Ardından da deposit tuşu gelecek. Depozite tıklayacağım. Aynen şöyle olduğu gibi. Ardından param buraya yatacak. Sonra buraya ilk başta paranızı görmeyeceksiniz. Buradan stake tuşuna basacaksınız. Paranız burada stakeable kısmında gözükecek. Ardından buradan stake ol tuşuna basıyorsunuz ve paranızı stake'e koyuyorsunuz. Koyduğunuz stable coin'inizi istediğiniz zaman stake'ten çıkarabilirsiniz. Herhangi bir cezası yok. Ama koyduğunuz PTP'lerden bir tanesini bile çıkarsanız stake'ten şu ana kadar kazanmış olduğunuz tüm VPTP'leri kaybedeceksiniz. Onun haricinde burada pool kısmında belirli şeyler var. Mesela burada Base APR, Average Boosted APR ve My Boosted APR görüyorsunuz. Şimdi eğer PTP stake etmediyseniz My Boosted APR'ınız 0 gözükebilir. Bunun için VPTP'nizi claim etmeniz gerekiyor. Ardından burada kazanılan toplam PTP miktarınızı görüyorsunuz. Şimdi ise biraz benim yatırım stratejimden bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak 1000 dolarınız var diyelim. Bu 1000 doları ikiye bölün. 500-500. Bu birinci 500 dolarınızla gidin PTP alın. İkinci 500 dolarınızla şimdi stablecoin olarak stake edin. Ama şöyle bir şey var. Burada mesela 4 tane havuz görüyorsunuz. Belki ileride daha fazla olacak. Bu sorun değil. Paranızın tamamını asla bir tane havuza yatırmayın. Mesela 500'ünüz mü var? Bunları buraya bölün. 125-125 4 tane havuza bölün. Ben yapmamışım ama siz yapın. Şundan dolayı. Şimdi siz 500'ü bir tane havuza koyduğunuz zaman sizin bu havuzdaki ağırlığınız hesaplanıyor. Örnek veriyorum. İşte ağırlığı mesela burada 500 dolar koyunca 10 olsun. Şimdi sen bu 500'ü 25 olarak böldüğün zaman evet havuz başına belki örnek veriyorum 3 düşüyor. Ama 3, 3, 9 mesela 12 oluyor. Bundan dolayı daha fazla kazanç sağlayabiliyorsunuz. Yani paranızı bu şekilde stable'ları tüm havuzlara bölmeniz sizin için en iyisi olacaktır. Geri kalan paranızla da PTP alın ve PTP'lerinizi stakeleyin. Buradan gelen VTP çarpanı sizin için çok önemli bir şey. Yani kazancınızı gerçekten çok fazla artırabilirsiniz. Aksi halde havuzdaki sadece buradaki Base APR'dan yararlanacaksınız.
İkinci vereceğim bir taktik, dediğim gibi bu VTP'leri bazen claim etmeniz gerekiyor. Çünkü claim etmezseniz burada bir işe yaramayacaklarını göreceksiniz. VTP'yi her dakika claim etmeyin. Çünkü bunun için fee ödüyorsunuz. Yani 20 cent, bazen 50 cent vesaire, bu ağ yoluna göre değişiyor. Siz bunu her dakika yaptığınız zaman eğer küçük mevlalarda PTP stacklediyseniz çok büyük masraf ödeyeceksiniz ve size getirisi gideriden daha az olacak. En başlarda mesela her 24 saatte bir claim edebilirsiniz. 100 PTP yatırmışsındır. 20 tane claim edersin mesela 24 saat, 30 saat sonra. Ondan sonra zaman geçtikten sonra mesela 5 gün geçti, 6 gün geçti. Bundan sonra biraz da haftalık claim etmeye başlayın. Ben mesela şu an 7 güne bir claim ediyorum. Çünkü 300 VTP claimlediğim zaman benim gelirime çok fazla bir değişiklik olmuyor. Yani 120'den 130'a çıkıyor. Onun yerine gidiyorum mesela haftalık yapıyorum mesela. Bir anda 700 VTP claimliyorum. Gelirim bir anda mesela 30 puan falan artıyor. Hem bu sayede ödeyeceğiniz fee'lerden kurtulursunuz hem de geliriniz daha orantılı bir şekilde artmış olur. Bunun dışında söylemeyi unuttuğum bir şey var. Eğer PTP stake ederseniz ve PTP'lerinizi otomatik claim edebilirsiniz. Yani hiç para ödemeniz gerekmez. Örnek veriyorum, cüzdanınıza 10 PTP'niz kalmıştır. Haftada bir PTP stake edin. Hem o fee ücretini vermemiş olursunuz VTP claim etmek için. Hem de stake'deki PTP miktarınızı arttırmış olursunuz. Böyle bir yöntem de izleyebilirsiniz. Aynı zamanda mesela buradaki havuzdan stable coins'ı mesela unstake ettiğiniz zaman o havuzdan kazanmış olduğunuz PTP miktarınız otomatik olarak cüzdanınıza gelecek. Hani yine 2 tane fee ödememiş olursunuz bu durumda da. Böyle kazanç sağlayabilirsiniz. Bunun için söyleyeceğim her şey bu şekilde. Yani umarım hepinize yardımcı olmuşumdur ve PTP'yi alıp siz de stakeleyip siz de bu konudan gelir elde edebilirsiniz. Platypus'u ileride çok büyük projelerde göreceğiz. Oyunlaştırmalar olsun, ne bileyim NFT'ler olsun. Platypus aslında sadece hani bu gördüğünüz işte Stable Swap projesiyle kalacak bir proje değil. İleride çok farklı projelerde, çok farklı konularda şeyler göreceğimiz ve çok gelecek vaat eden bir proje aslında. İzlediğiniz için teşekkür ederim.